Selam ahali. Bugün çok etli bir konuyla geldik. Herkesin her gün Selam. merhaba de. Merhaba. Merhaba. Herkesin her gün illaki bir düşündüğü, böyle laf arasında geçtiği ya da böyle aklının ucundan geçer gibi olup gittiği bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin hayatının tam orta yerinde, metroda, sokakta, yolda, evde, her yerde. Malum kişi. Hayır, o değil. Instagram. Instagram mı, social medya mı? Rezo sosyo. Fransızca. Hadi bakayım. Öyle, Ne oldu? öyleli. Dilleri mi kapıştırıyoruz? Öyleli. Aynen. Instagram ve sosyal medya. Evet, sosyal medyamız. Son paylaştığın story'yi kaç kişi gördü biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Son paylaştığın gönderiyi kaç kişi gördü biliyor musun? Yok, çok sık paylaşım yapmıyorum. Evet. Çok aktif kullanmıyorum sosyal medyayı. Kullanmamak için de çabalıyorum bu arada. Çok aktif kullanmıyorum dedim. Paylaşım yapmama konusunda Evet, çok aktif evet. kullanmıyorum. Yoksa alıp elime kullanıyorum canım. Kaç dakika giriyorsun günlük? Vallahi 2-3 saati vardır. 2-3 Minimum. saat vardır. Minimum 2-3 Ya çalışmasam daha çok. Benim YouTube'da yüksek saatler var. Spotify'da podcast dinlediğim için çok yüksek saatler var. Ama onun dışında Instagram'a ve Twitter'a şey koydum. 1 saatlik sınır koydum. Hı. 1 saat olduğunda kapatıyor kendisi. Aynen. Ben de koydum da hep sınırı yok say diyorum. Onun için daha aktif kullanabileceğimiz uygulamalar var. Daha etkili. Mesela. Opal diye bir uygulama varmış. Direkt engelliyor. Hiçbir şekilde giremiyorsun. 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 Öyle şeyler denemek lazım. Ama bilmiyorum. Ben onun da çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Dönem dönem Instagram'ı kapatmış biri olarak söylüyorum. Daha büyük bir tetiklenme, yani daha çok arzulamaya bence itiyor. Varken kullanmamaya çalışmak daha iyi. Silmekten ya da engellemeye çalışmaktan. Alkol içme çünkü haram. Tamam mı? Bilmiyorum ne alaka ama bununla benzeteceğim. Alkol içme çünkü haram ama hiç alkolü görmedim veya tadını bilmiyorum işte. Yani neden haram olduğunu da algılayamıyorum. Ben şey diyorum, içeyim de bir haram olup olmadığını bir anlayayım falan. Kullanmazsan, orada olmazsa neden kullanmaman gerektiğini kendine hatırlatacak bir şey olmuyor gibi bir şey geldi aklıma. Ya şöyle, ben şuna da katılmıyorum bu arada. Çok sığ bir eleştiri. Niye? İşte teknolojiyi kötülemek kısmı mantıklı gelmiyor. Şimdi genel bir ekran süresinden bahsetmiyoruz gerçi. Direkt Instagram özelinde konuşuyoruz ama bence çok Genel verimli. sosyal medya ya. Yani YouTube falan da hepsi dahil yani buna. Yani YouTube mesela, ben YouTube'dan çok güzel şeyler öğreniyorum, tamam mı? YouTube'da geçirdiğim zamanla Instagram'ı eşdeğer görmüyorum kesinlikle. Ama YouTube'da da Shorts var. Shorts'a bir girdiğin zaman aynı süreci sana Kilitleniyorsun. yaşatıyor. Evet. Ama bence YouTube bir şey öğrenmenin en kolay ve en etkili yolu. Bir yere gideceksem, orayı gezeceksem daha önce gezmiş insanların tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum falan. Güzel de oluyor. Çok şeyi oradan bulmuştum mesela. Bir yere gittik ya, Sapanca'ya. Hı hı. Oradan bulmuştum ve çok iyi bulduk bence orayı. İnsanlar deneyim izlemeyi seviyor bence. Hani Instagram'a falan gezerken. Ben genelde kullanırken de dediğim gibi YouTube ve Spotify'ı daha çok kullanıyorum. Bir de orada seçtiğim içerikler o gün düşündüğüm veya o ay içerisinde yaşadığım şeylere dair bir şeyler olsun istiyorum. Haber falan ya da bakıyorum. Ama Instagram'da gezerken hani bomboş gezdiğimi hissediyorum. Ve şey diyorum, hani ne ara 1 saat izlemişim, mal gibi bakıyorum böyle. Zaten şey diye bir şey var ya, işte intikam zaman. Yani sen iş yerinde geçirdiğin zamanı yorucu buluyorsun ve o yüzden de akşam eve geldiğinde beynin boş şeyler yapmak istiyor. Ve o yüzden ben sana bunu demiştim hatta. Sen çalışmaya başladığından beri Instagram'ı bu kadar kullanıyorsun. Çalışmıyorken, okula gidiyorken mesela bu kadar kullanmıyordun. Çünkü şey gibi, hatta bununla ilgili şöyle bir durum var. Mesela doktorlar çok aldatıyor. Böyle bir çalışma var. Neden? Çünkü iş yerinde çok hayati kararlar veriyorsun. O yüzden de eve Operasyonları geldiğinde çok önemli operasyonlara giriyorlar. tabii yani çok önemli kararlar vermen gerekiyor. O yüzden de eve geldiğinde mesela eşi var ama öyle bir sorumluluk altına girmek istemiyor. Çünkü gün içinde o kadar çok sorumluluk almış ki eve geldiğinde adam şey istiyor, böyle bir ilişkinin getirdiği sorumlulukları taşıyamıyor. Onun ağırlığını kaldıramıyor. Ve daha böyle ucuz şeylere atıyor kendini. Hı. Ucuz durumlara sokuyor diyeyim. Aldatmak gibi yani. Çalınan Dikkat zaten herkesin bildiği bir kitap. Ne biliyorsun? Öyle bir kitap. Yok. Güzel bir kitap. Ben aşırı beğendim. Böyle normalde kapılıp bir çırpıda okuduğum çok az şey var.
Hı hı. Bu da onlardan biri. Hatta üstüne bir şey okuyamıyorum şu an. Dili falan çok hafifti ona alıştığım Hı için. hı. Biz işte arkadaşımızla otururken şey demiştik. Bu gerçekten çalışıyor mu diye. Telefonu koyup hani yanında bir marka söylersen veya ihtiyacın olan bir eşyayı söylersen çalışıyor mu diye. Adidas ayakkabı demiştik. Adidas ayakkabı, Adidas ayakkabı. Sonunda Adidas krampon demiştik pardon. Adidas ayakkabı çıktı. Hani sonuç olarak sana istediğine Hı hı. benzer şeyler çıkarıyor ve ben şöyle düşünüyordum. İhtiyacım olan bir şeyi ben burada söylerim ve bana çıkarır. En azından ne bulmak istiyorsam hemen bana gösteriyor. Benim için kişiselleştirilmiş reklamlar sunuyor falan. Bu tamamen zamanımızı, hayatımızı, kişisel anlarımızı, önemli paylaşacağımız belki bilgileri, sohbet edeceğimiz insanları, ailemizi bizden çalıyor. Tamamen kar için. Sosyal medyanın yaptığı şey bu ve ben Instagram'a giriyorum. Kendimden işte çok fazla zaman çaldım gibi bir durum var ama ben daha çok şeye bakıyorum olaya. Ben kendi zamanımı sattım. Artık daha onursuz bir hayat yaşıyorum gibi bir duruma geliyor. Çünkü şey hani Zuckerberg senin daha fazla zamanını çalarak işte buna daha çok para harcayarak senden daha fazla Kâr ediyor. kar ediliyor. Bu karın sonunda yine işin sonunda sen telefona gelip bakıyorsun. Ulan ne hayatlar var be diyorsun. İşte açıp tekrar şey diyorsun işte. Ulan ne komikti ya ha ha ha. İşte şunlara baktım iyi ki güldüm. Yani oranın handikapı şu. Hem ne hayatlar var be diyorsun. Hı. Hem de ne hayatlar var be desinler istiyorsun. Senin hayatın Aynen. içinde. Çoğu insan da etkilemek de istiyor ve hani gittiği yaşadığı şeyleri paylaşmıyorsa o anları yaşamamış gibi falan Evet. hissediyor. Sırf paylaşmak için giriyor bir yerlere falan. Bir podcast dinlemiştim. Şunu diyordu. Daha öncesinde Kars'ı sadece doğuda herhangi bir yer olarak gören insanlar şimdi Doğu Ekspresi var diye Doğu Ekspresi'nin içerisinde story atmak için Kars'a gittiğinde bak ben buraya geldim demek için gidiyorlar ve işin sonunda Kars'ı gezmesen de Kars hakkında hiçbir bilgi bilmesen de sadece Instagram'da veya diğer sosyal medya araçlarında ben bak Kars'a geldim diyebilmek için bir hayat yaşamış oluyorsun onun içerisinde. İşte bu yani her şey çok yüzeyselleşti. Çünkü eskiden bir şey için gerçekten emek harcıyordun ve gerçek bir öğrenme süreci yaşıyordun. Şu an biraz daha işte duyduklarından, aldıklarından bir şey Hı hı. oluşturuyorsun bir profil. Ya mesela sana şunu soracağım. Yurt dışına çıkmak veya farklı yerlere gezmek için Hı hı. kendi bir baskı yapıyorsun ya. Bu baskının sebebi Instagram veya diğerleri. Çünkü bakıyorsun sanki bütün insanlar yurt dışına çıkıyormuş da yeni arkadaşlar ediniyormuş ve inanılmaz kültürlü aktiviteler yapıyormuş gibi geliyor. Ama öyle değil yani. Sonuç olarak senin etrafındaki arkadaşlarından kaç tanesi yapıyor bunu? Çok. Çok değil ya. Şöyle 100 ben arkadaşın varsa onu yapıyorsa bu çok değil ki. bu arada yani tabii ki Instagram'dan bazı duyguları aldığımız, sana ait olmayan bazı duyguları sana aitmiş gibi oradan Algı alıyorsun. işte Ha, aslında. Bir algı mesela yaratıyor orası ve sen o algıya kapılıp yine dediğim gibi tüketime sürüklüyor seni. Bu olay özelinde söylemeyeceğim. Çünkü benim bu noktaya gelmemin sebebi benim çevremdeki herkesin yurt dışına gitmeye başlamasıyla oldu. Ve hepsinin çok dolu hayatlar yaşamaya başlamasıyla oldu bu arada. Instagram'la olmadı bu. Ama o noktada doğru söylüyorsun. Bence çok fazla duyguyu alıyoruz. Mesela orada bildiğin sosyal medya dili var. Şey diyorsun sürekli bir işte öğrenilmiş çaresizlik. Abi işte ne zaman be Hı falan. hı. Bunlar hep sosyal medyadan geçen Şaka işte. mı? Cringe, hype'lanmak, triggerlanmak. Mesela Bu tarz kelimeler triggerlanmak ne yani? yani mesela böyle bir duygun vardır ama üzerine bu kadar düşünmemişsindir daha önce ama sosyal medyada böyle bir duygu olduğu için onu da sana aitmiş gibi yaşıyorsun. Evet, Aslında senin düşüncen bile değil yani. evet. Biz bireysel bir sorun olduğunu ve tek başımıza yani bizim sorunumuzun çok fazla vakit geçirmek olduğunu düşünüyoruz Kesinlikle ama çok güzel bir yere değindin. kesinlikle böyle değil. Koca bir ekip var yani kitap Çalınan Dikkat'te de ondan bahsediyor zaten. Sen tek kişisin. Ekranın arkasında seni ekranda tutabilmek için çalışan koca bir ekip var. Evet. Yani az önce Adidas örneğini verdin. Onunla algoritma şöyle çalışıyor bu arada. Birebir bu çalışanların yani oradan çıkmış olan çalışanların verdiği tamamen mahkemelerde falan verdiği ifadelerden alınan bir bilgi. Dinleme yok. Şöyle bir şey var. Senin bir hologramın gibi düşün. Hepimizin bir personasını yaratıyorlar. Senin orada bir ayakkabıya normalde 2 saniye baktığın posta, ayakkabılı bir posta 3 saniye baktığın için bile o reklam çıkıyor olabilir. Yani korkunç bir yansıma var anladın mı? Bütün hareketlerini takip ediyor ve reklamcılara satılıyor. Hepsi. Şimdi şuna mı diyorsun? Yani bu aslında bizim o ayakkabıyı görmemize sebep olan şey bizim kendi algımız mıydı? Evet. Yani biz Adidas ayakkabı görmek için bunu söylerken
gelen ayakkabı reklamına bir kere baktıysak, Adidas ayakkabı gelmedi ama ayakkabı geldi. Geçiyorum, bu sefer diyor ki belki Adidas'tır. Ya bütün hayatını zaten çiziyor, senin profilini çiziyor adam. İşte 24 yaşında erkek, yakında evlenmeyi düşünüyor. Storylerinden atıyorum, anladın mı? Secdemi çıkardım, bu ne? Tabii canım, bildiğin bütün Hayır, profil. sen çıkardın podcast'te. Bildiğin senin voodoo bebeğin var onların elinde. Seninle voodoo bebekmişsin gibi oynuyorlar. Kaydırma olayı. Eskiden kaydırma yoktu. Bir noktada sayfayı değiştirmek vardı. İkinci Evet. sayfaya geçmek Evet. diye bir şey vardı. Sonsuz kaydırma. Yani hiçbir şekilde durduğun bir nokta yok. Ama şunu keşfetmişler. Mesela ufacık bir internet sorunu olduğunda, ufacık bir saniye bile beklediğinde 3. saniyede falan insanlar uygulamadan çıkıyor. Yani aslında sana bir an bile bir düşünme fırsatı verilse, kaydırma sayesinde senin o anlık düşünmeni elinden alıyor aslında. Bir an bile hani devam etmek istiyor musun gibi bir şey sorsa sana, sen zaten çıkacaksın aslında. Ama sonsuz kaydırmayı bulan kişi diyor bunu bu arada, kaydırma fikrini. Sonradan çok pişman oluyorlar zaten. Büyük bir yanlış yaptıklarını fark ediyorlar. Çünkü kendi çocuklarında başlayan dikkat dağınıkları, aile bağlarının bozulmaya başlaması, tabii ki sadece sosyal medya değil ama çok büyük bir etmen bence. Para kazanırken Tabii. bunu düşünmediler işte. Düşünmemişler işte. Hatta bununla ilgili gidip konuşuyorlar. Vazgeçelim diye mi? Vazgeçelim diye değil, nasıl iyileştirebiliriz? Mesela kaydırmadan vazgeçebiliriz. Ya da reklam odaklı olmasa daha az şeytanalı mı denir? Şu anda neden seni hesabında tutmak istiyorlar? Çünkü reklamcılar var. Reklamcıların olmadığı bir şekilde nasıl Instagram sürdürülebilir olur? Mesela abonelerden 1 lira bile olsa, atıyorum, para alındığı versiyonlar falan. Böylece program da daha az şeytancıl olur diyorlar. Böyle bir fikir. Şeytani. Aynen, şeytani. Şeytani olur diyorlar. Böyle fikirler atıyorlar işte. Hatta bu Instagram'a süre sınırı falan getiriyorlar. Ben şunu anlamıyorum. Kendileriyle mi şey yapıyorlar? Kendi aralarında. Kendileri mi barışmaya çalışıyorlar? Bu yaptığımız çok kötüydü. Bizim çocuklarımıza da Tabii geliyor. canım. Tabii ki, yani bütün dünyayı etkileyen bir noktada. Ve bu aynen ilk başta dedin ya, sen çok iyi bir yere değindin diye söyledim. Bu olay bireysel bir olay değil. Tamam, arkada bir ekip çalışıyor bizi tamamen orada tutabilmek için ama bireysel bir olay değil. Toplumsal olarak bunu yaşıyorsun. Evet. Hani şunu diyorum işte. Ya Instagram'da birileri bir şeyler paylaşıyor. Sen bunu görüyorsun. Sen o gördükten sonra dahi yine kaydırmaya ve arkadaşın bir şey attıktan sonra, hani aşağıda diyor yani, bu sohbete özel kaydırmaya devam ediyorsun. Hatta sohbet özel kaydırırken bunu direkt ona gönder, buna gönder diye devam ettiriyor. Çıkar odaklı yaptıklarını biliyorsun ya. Ben o yüzden Instagram'a çok girmiyorum. YouTube'a girdiğimde birine ben para kazandırıyormuşum gibi hissediyorum. Mesela o yüzden Google'da reklam hızlandırıcı falan kullanıyorsun, işte premium almayıp. Dikkat çalınıyor. Birden dedim ya, işte zamanımızı ilişkilerimizde çalıyor. İlişkileri de çalıyor sosyal medya. İlişkiler neden daha kısa sürüyor? Sosyal medya yüzünden diye bir etken diyorlar. Bunun sebebi daha fazla seçenek var. İşte bu seçenekler içerisinde bir güzellik algısı yaratıyor. Daha belirgin bir güzellik algısı içerisinde insanların dikkatini buraya çekerek yeni dünya yaratmış oluyor. Yeni ilişkiler yaratmış oluyor. Ve bizim sahip olduğumuz o samimi arkadaşlık bağları veya sevgililik bağları vesaire gibi ilişkileri tamamen kökünden değiştiriyor ve daha samimiyetsiz ve işte en başta dediğim gibi onursuz bir hale getiriyor. Yani senin aslında samimi diye bahsettiğin insan ilişkileri gerçek insan ilişkileri. İşte gerçek insan ilişkilerinde, arkadaşlıkta da, işte sevgilide de zorluklar olur. Kötü zamanlar da yaşarsın. Herkesin kötü huyları da olur. Biz bunu unuttuk. Yani Instagram'da inanılmaz bir mükemmel, hem görünüm anlamında mükemmel görünüm, mükemmel hayatlar. Sen çünkü oraya sadece güzel zamanlarını koyuyorsun. Yani arkanı dönüp ağladığında, aile problemleri yaşadığında gidip paylaşmıyorsun, şu bugün şöyle hissediyorum diye. Herkes en güzel anlarını paylaşıyor. Bu da dediğin gibi öyle bir algı yaratıyor. Hani şey muhabbeti var ya, sevgi neydi? Sevgi emekti. Evet. Gerçekten bir şeylere emek vermeyi unuttuk. Emek verdikçe güzelleşiyor. Emek verdikçe gerçek bir şeye dönüşüyor. Hem ilişkiler anlamında hem hayatımızdaki bütün her şey böyle. Ama biz tahammülsüzleştik yani. Çünkü şeyi biliyorsun. Orada başka seçenekler var. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Ama bunun sonu yok yani. Evet. Burak'ın verdiği kitap vardı ya, hani Şeffaflık Toplumu Büyük Çulhan diye. Evet. Orada mesela şeyden bahsediyordu, işte Facebook'un beğeni tuşundan,
İşte beğenmeme tuşu falan kalktı artık. Hani sadece beğeni var, yorum var falan var. Şunu diyordu. Her şeyi olumluyoruz. Kötülüğe herhangi bir tahammülümüz yok. Pelin Dilara'yı dinlemiştik ya, Dilozof. Hı hı. O şey diyordu. Çok ünlü bir influencer yakın arkadaşı öldükten bir gün sonra tatile gidiyor ve gülerken postar storyler atıyor. Ona diyorlar hani nasıl bu kadar gülebilirsin? Daha yeni kaybettiğinden sevdiğin arkadaşını. O şey diyor, ben üzülmek zorunda değilim. İşte cenaze ortamları benim Evet. moralimi bozuyor. Üzülmek yerine kendime iyi gelen bir şey yaptım diyor da yani bazen de üzülmen gerekiyor. Yani o duyguları unuttuk işte. Her şey her zaman iyi olmalı. Her an iyi hissetmeliyiz. Hı hı. Bu hayat değil yani. O yüzden onu unuttuk. Ya bir de şu, her dönemde bence her insani bir his, bu insani bir duygu. Hepimizin bir ideal benliği var. Olmak istediğimiz kişi var. Bir de şu anda olduğumuz kişi var. Hı. İdeal benliğinle şu anda olduğun kişi arasına mesafe girdikçe kendinden nefret etmeye başlıyorsun. Ve Instagram bunu çok hızlandırıyor. Çünkü orada bir sürü ideal kişi var. Bir tane arkadaşımız vardı. Biriyle konuşuyordu. Hani bir ilişkisi vardı. İlişkisi varken bir başkasıyla konuşabilme imkanı olduğu için bu sefer Instagram üzerinden gidip bir başkasıyla daha konuşuyordu. Bu yüzden 3 aylık bir ilişki, 1 aylık bir ilişki, 3 aylık bir ilişki bunun da samimiyetini kaybettiriyor. Çünkü senin dediğin o ideal kişi var yani. Ben en iyisiyim, hep iyi olmak zorunda. Bir ilişkide kötü bir şey yaşamaya başladığı anda Instagram'daki o gördüğü mükemmel hayatlar yüzünden veya sosyal medya diye genelleyelim, işte orada gördüğü mükemmel hayatlar yüzünden her şeyi bitiriyor. Ya şu ilişki üzerinden çok gitmemeye çalışıyorum. Neden? Neden? Çünkü tek çeşit bir ilişki yok. Sen tek eşlisin diye öyle olmak zorunda değil herkes. Şu noktaya geleceğim bir saniye. Şöyle bir karakteri de olabilir. Yani tek eşli değildir. Böyle yaşamayı seviyordur. Böyle yaşasın zaten. Yani öyle Hı. insanlar zaten bence tek eşli olmasın. Buna fayda sağlıyor diyorsun. Ama şimdi neden yaptığıyla ilgili, bir davranışı biraz kendini de tanımakla ilgili. Gerçekten daha iyisini bulacağına inandığı için mi sürekli? Ya bu şey de güzel bu arada. Şimdi biraz ikili konuşmaya başlayacağım yine. Ama geniş bakmaya çalışıyorum. Kendi standartlarını korunması güzel bir şey. Standartlarını yukarıda tutmak. Buna bağlı olarak seni daha iyi bir hayat bekler her zaman. Ben öyle düşünmüyorum aslında. Ama bunu bu yüzden mi yapıyor? Yani gerçekten o an hoşuna gitmeyen, sınırlarını aşan bir şey olduğu için mi? Yoksa mükemmeli aramaya devam ettiği için mi yapıyor? Yani dediğin gibi hani o altta yatan sebebin ne olduğu önemli. Yoksa hani herkes istediği gibi ilişki yaşayabilir. Burada ona şey gibi oldu. O daldan dala atlıyor. Atlayabilir herkes Hayır, istediği zaten dala yani. yok, benim değinmek istediğim insanların bunu yapması değil. İnsanların bunu yapmasına neden olan sebepler. Normalde böyle bir insan değildir belki de. Ama orada gördüğü o mükemmeliyet algısı, Instagram'daki her şeyi olumlama, her şeyi güzelleme algısı yüzünden kendisini hep ben daha iyiyim, en iyisine layığım. Bizim de bildiğimiz bir hikaye olduğu için yani diye o insanlar iyi insanlardı. Hiçbirinde o kadar kötü şeyler yoktu. Ama herkesin zaten kusuru vardır. Kimse kusursuz değildir. Ama bu araçlar bunu her şeyi kusursuzmuş gibi göstermekten ibaret olduğu için Tabii canım. ilişkileri bile samimiyetsiz hale Ya onun tarihi bile bence çok eskiye dayanıyor zaten. Yani bunun ilk çıkış noktası televizyon. Televizyonda her şeyin aşırı kusursuz, mükemmel gösterilmesi, işte çirkin olanın, görece diyorum bu arada. Hani görece çirkin olanın hiçbir şekilde ekran önünde olamayışı İşte o falan. görece kalmadı artık. Yani belirli bir kalıp yaratıyor. Ten rengi için kısa boylu, uzun boylu, şişman herkes için bir kalıp yaratıyor. O kalıplar dışındaysan o güzellik kalıbı yaratıyor. Onun dışındaysan kimse güzel değil. Ya bu dönem dönem olmuştur yani. Mesela yıllar önce olsaydı işte balık etli kadınların güzel olması ya da işte eskiden erkeklerin daha iktidarlı gözükmek için giydiği işte taktığı takılar olsun, giydiği böyle kadınsı kıyafetler, topuklu ayakkabı Hı hı. mesela. Dönem dönem böyle güzellik algıları değişmiştir. Ama şu an sosyal medyanın farkı herkese erişmiş olması. Evet. Yani böyle inanılmaz sürekli görüyoruz. Sürekli elimizde çünkü televizyon. Hani ara ara denk gelmek de değil. Televizyon dedim. Sürekli elimizde telefon. Ara ara denk gelmek değil. Yani metroda işte sürekli oradasın. Evet. Ve anksiyetik bir durum oluşuyor. Şeydeki gibi. Yani Rüya İçin Ağıt'taki gibi. Hı hı. O kadının o kilo takıntısına dönüşüyor yani. Çünkü o da mesela farkındaysan televizyondan geliyordu. Sürekli televizyondan sesler duyuyordu falan. İşte Byung-Chul'un diğer kitabı Palyatif Toplum.
Palyatif de şey demekmiş sanırım. Tıpta bir şeyin üzerine örtmek gibi bir manaya geliyormuş. Yanlış bilmiyorsam eğer. Ve bu da şu demek. Acıyı gizliyoruz. Acıyı örtüyoruz. Bu araçlar sayesinde bir şeylerin üstü örtülüyor ya. O örtülmeden sebep diyorum bunu. Hani bir noktaya getiriyor. Ve bu noktaya getirmesinden dolayı işte ilişkiler samimiyetsizleşiyor. Bizim odağımız çalındığı için kendimize karşı saygımız azalıyor. Kendimize verdiğimiz önem azalıyor. Ama hep bir yandan da şey diyoruz. Biz en iyisiyiz, en güzeliyiz falan. Ya böyle bir şey değil. Bunları bu kadar örtmeye gerek yok. İnsan kusurlarıyla güzeldir. Unutuyoruz. Ara ara kendimize hatırlatmamız gerekiyor bence. Unutmamız için de çok sebep var. Dediğim gibi koca bir ekip çalışıyor arkada, yani sen orada durabil diye. Bence burada tabii influencerların falan da etkisi var. Çok. Biraz o şeyi aşmaları lazım artık. Kendileri için de, bizim için de. Biraz daha böyle daha gerçekçi, gerçek bir insanın hissettiği duygularla Evet. paylaşım yapılsa belki. Bilmiyorum. Hani çözümü yok bence. Bu her zaman olacak ama ben kendi adıma mesela bende uzun bir süre Instagram'ı silmek şöyle bir etki yarattı. Çok uzak kalınca sosyal medyadan sonradan tekrar baktığın zaman bende şey oldu, yani ben mesela buna mı bakıyormuşum? Mesela daha hızlı sıkılıyorum, daha hızlı kapatıyorum. Ama çok uzun bir süre o gerçekliğin içinde olunca sen kendi gerçekliğini unutuyorsun. Kopup gidiyorsun içinde yani. O yüzden bence ben kendi adıma dikkat etmeye çalışıyorum. Uzak kalmaya çalışıyorum. Bunun çözümü de şey değil ki yani. Çok uzak kal. İşte bakma. Öyle bir şey de değil yani. Bu Ya günlük hayatın, sen habercisin yani, yaptığın iş bu. Sen buna içerik üretiyorsun. yaptığımız her şey bir ürüne dönüştü. Onu bugün fark ettim. Bugün işte mesela bir şey konuşuyoruz. Aa, bundan çok güzel içerik fikri olur. Hı. Yani neden mesela? Onu sadece o an gerçekten konuşmak istediğimiz için, yani her şeyde bir ürün olmasın. Evet. Yani arabaya biniyorsun, yolda gittiğin manzara bir meta oldu. Evet. Yediğin yemek bir meta oldu. Hayat böyle bir şey olmamalı. Yani bugün konuşuyoruz, işte iş arkadaşlarımdan bir tanesi böyle yazı yazmaya, hani kendi yazı dilini geliştirmek için yazı yazmaya başlamış. Günlük tutar gibi. Onları okuttu falan. Aa, dedim, ne güzel, dedim. Bunlardan, dedim, içerik yapsana. Yani niye yani? Bir dur. Her şeyde Değil bir... mi? Sen de ona dönüşmüşsün Tabii aslında. canım. Bizim gibi toplumlar diyeyim. Gelişmekte. Gelişmekte olan toplumlar çok daha fazla etkileniyor. Bizim mesela ekran süremiz çok daha uzun. Çünkü henüz daha gelişmemişken gelişmiş bir şey alıp kendi gelişimini tamamlamadan ona erişmişsin yani. O Evet. kötü bir durum. O yüzden bence kişi kendini ne kadar eğitebildi bu zamana kadar, etkilenip etkilenmemen de tamamen onunla ilgili. Çünkü sen kendi geliştirmiş, zaten kendini oturtmuş bilen biriysen o kadar, yani tabii ki yine bir acaba mı lan olursun. Kim olursa olsun orada kendini kıyaslar bence. Ama yine de o kadar etkilenmezsin. Ama hani daha ergen olduğunu düşün mesela. Ergenlik dönemindesin. Daha bir şeyler oturmamış. O yüzden biraz böyle kendinden emin bir şekilde girdiğin zaman aslında o kadar da şey olmuyorsun. Bilerek, hani bunları farkında olarak en azından hareket etmek güzel. Evet. O zaman ben de kapanış olarak bir şey ekleyeyim. Baştan alacağım ilk değindiklerinden. Bunların meta olması, bir şeye ürüne dönüşmesi. Sermayenin bu metaya dönüşen ürünleri sürekli olarak bize pazarlaması, bizim aslında o kadar da önemli şeyler olmadığımız ve işin sonunda sadece bir sayıdan ibaret olduğumuz, hep de diyoruz hani işte desem bir baştan ibaretsin, bir kafa var işte. Burada da gerçekten bir sayıdan ibaret. Veride gördüğü bir kişi de daha görmüş bu reklamı, bir kişi daha izlemiş bunu. Hem siyasi bir yerden hem de gerçekten bu kapitalistlerin bize ne yapmamız gerektiğini, nelere bakmamız gerektiğini, neyi izlememiz, nasıl yaşamamız gerektiğini söylediği bu nokta gerçekten bence sosyal medyanın hem zamanımızdan hem ilişkilerimizden çaldıklarıyla gerçekten kötü bir nokta. Ama dediğin gibi kişinin kendini kontrol edebilmesi, mesela ben bir saat sınırı koyuyorum. Bu bir saat sınırı gerçekten bana yetiyor. Çok ihtiyacım varsa, birine acil mesaj atacaksam ve yani oradan bir şey paylaşılmış, bir bakayım dediğim anda açıp bakıyorum. Onun dışında Instagram ve Twitter, işte X'e sınır koydum. Daha çok böyle zihin dünyamı geliştirecek şeyler nelerse artık onlara bakmaya çalışıyorum. Videoları sürekli hızlandırma olayı da var. Oraya hiç girmiyorum artık. Hiç hızlandırmadan
odağımızı verebilmek lazım. Evet ya, onunla ilgili de şeyi öneriyorlar işte. Hep böyle ne görsek hemen değiştiriyoruz. Hemen sıkılıyoruz ya. Yani sıkıldığın noktada izlemeye devam et. Ya da mesela Spotify'da karşına çıkan bir sonraki, işte playlistte değilsen eğer, Hı hı. çıkan bir sonraki, yani sana verileni kabul etmeye başla gibi. Hani değiştirebiliyorsun diye değiştirmek yerine yavaş yavaş böylece dopamin de dengeleniyor. Mutluluğunu ve bütün enerjini orada bitirmemiş oluyorsun. Daha güne de mutluluğun ve enerjin kalmış oluyor. Öyle yani, belli başlı tavsiyeler var. Uyması çok güç bence. Çünkü zaten birincisi beyaz yakasın. Yani zaten çok az vaktin var. Kalan vaktini de güzel geçirmek istiyorsun. Hayatın için yapabileceğin büyük, anlamlı bir arayışa giremiyorsun. Çünkü öyle bir vaktin yok. Yapacak anlamlı bir şey bulamadığın için de çok kolay bir şekilde sürükleniyorsun. Kara delik yani orası. O yüzden de bir şey diyemiyorum ya. Hani hepimiz haklıyız gibi bir noktadayım ben yine. Evet. Hep bir tavşan deliği derler oraya. İşte Alice'in Harika Diyarı gibi. Girersin oradan, inanılmaz bir yere gidersin, bitmiş olur. Evet, maalesef. Son olarak bu zaman hırsızları ve Yuh, bu zaman hırsızları ve sermayenin hem köpekler. hem sizi, 2 dakika espri yapma şurada. Hem sizi hem bizi ve bütün her şeyi ürünleştirip satmasına karşı durun arkadaşlar. Hak, hukuk, adalet konuyla Hapse alakalı. girmek için çok gencim. O zaman Evet, o zaman bay bay. bye. Bir